Bu videoyu izliyorsan muhtemelen Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsun. Ama sana çok net söyleyeyim, fırsat kartı Almanya'ya gelenlerin bir kısmı kısa sürede hayatını kurabilirken bir kısmı 6 ay sonra geri dönüyor. Ve aradaki fark düşündüğün şey değil. Bu videoda öncelikle fırsat kartı sistemini hızlıca özetleyip daha sonra fırsat kartıyla gelen insanların yaşadığı 3 acı gerçekten bahsedeceğiz. Ve bunun sonucunda kimler Almanya'da kalıcı oluyor, kimler Türkiye'ye hayal kırıklarıyla geri dönüyor bunlardan da bahsedelim. Ama şunu da baştan söyleyelim, Almanya'da iş arama süreci yaklaşık 2 ile 6 ay arası sürüyor. Yani yanınızda 6 aylık kendinize maddi olarak yetecek paranız yoksa burada risk başlıyor. Fırsat kartı özetle Almanya'nın gel burada bir yıl yaşa, iş ara, iş bulursan da kolayca iş vizesine çevireyim dediği bir vize türüdür. Yani aslında bir iş arama vizesi ve puanlama sistemine dayanıyor. Senin yaşın, tecrüben, eğitimin, bilgin vesaire bunların hepsini toplayarak toplamda 6 puana ulaşanlar fırsat kartına başvurabiliyorlar. Tek tek bütün detaylara girip canınızı sıkmak istemiyorum. Yani fırsat kartı aslında kağıt üzerinde mükemmel bir sistem gibi görünüyor. Ama sınır kapısını geçtikten sonra bazı kişiler evet ben işimi buldum fırsat kartı iyi ki var derken bazı kişiler geri dönmek zorunda kalıyorlar. Yani aslında toz pembe bir gerçeklik yok ortada. Bizim gözlemlediğimiz en büyük gerçek şu ki bu kart size iş arama vizesi veriyor. Yani işinizi bulmuyor. Sizin öncelikle buraya geldikten sonra bu işinizi kendiniz bulmanız gerekiyor. Yani şöyle örnekleyebiliriz. Büyük bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Alışveriş merkezine girdikten sonra bütün mağazaları kendiniz dolaşmanız gerekiyor. Yani kimse size gelin ben buradayım demeyecek. Bizim yazılımcı bir arkadaşımız vardı. Çok da iyi bir İngilizcesi ve çok da güzel bir CV'siyle fırsat kartıyla Almanya'ya geldi. Şimdi ilk aylarda motivasyonu çok yüksekti. Birçok başvuru yaptı. Ama bu başvuru süreci Türkiye'den birazcık daha farklı ilerliyor. Yani Almanya'da öncelikle başvurduktan sonra önce telefonla bir mülakat, daha sonra yüz yüze teknik bir mülakat. Bunlar neredeyse 2 ile 4 ay arasında sürebiliyor. Ama bunun sonucunda evet cevabı almanızın da bir garantisi yok. Yani hayır cevabı da alabilirsiniz. Ve bütün bu iş arama süreçlerini tek başına yaşamak, her gün red mailleriyle uyanmak ya da ne bileyim tek başına o stresi yaşamak gerçekten psikolojik olarak çok sıkıntılı bir dönem. Yani burada kritik nokta şu, zaman senin en büyük düşmanın. İşte tam bu noktada o 5-6 aylık sürecin görünmeyen kısmı başlıyor. Finansal tükenmişlik. Aslında zamana karşı yarışırken siz bütün harcamalarınızı kendiniz karşılamanız gerekiyor. Buraya gelenlerde gördüğümüz en büyük hatalardan bir tanesi de buraya gelirken 3-4 ayda iş bulurum deyip cebinde biriktirdiği az bir miktar parayla yola çıkarak ya da kervan yolda düzülür diyerek yola çıkarak 4-5 ay sonra geri dönmek zorunda kalan arkadaşlar. Çünkü finans burada gerçekten büyük bir kalem. Mesela Almanya'da sağlık sisteminde herkes sigortalı olmak zorundadır. Siz işsiz bile olsanız sigortanızı kendiniz ödemeniz gerekir. Şimdi basit bir matematik yaparsak bir şehre geldiğinizde muhtemelen büyük bir şehre geleceksiniz. Büyük şehirde kiralık oda tutacaksınız. Kiralık odalar 700-800'den başlıyor. Üstüne en az 200-300 euro civarında bir sağlık sigortası ödeyeceksiniz. Bunun dışında telefon alacaksınız, bunun faturası olacak, bunun internetinin faturası olacak, ulaşıma para vereceksiniz, normal yeme içmenize para vereceksiniz, seyahatlerinize para vereceksiniz. Bunların hepsinin parasını toplamanız gerekiyor. Bu da ortalama olarak aylık yaklaşık 1500 euro civarında yapar. Yani siz normalde iş arama periyodunuzu 12 ay olarak hesaplayıp en az 14-15 bin euro civarında paranızı kenara koymazsanız gerçekten 3-4 bin euro yola çıktığınız zaman, iş bulamadığınız zaman gerçekten psikolojik olarak da çökecek, finansal olarak da çökecek. Mecburen geri dönmek zorunda kalacaksın. Şimdiye kadar bizim çevremizde bu şekilde gelip mecburen geri dönen çok kişi oldu. Ve emin olun buraya gelip geri dönmenin yarattığı psikolojik ağırlık yaşadıkları maddi zorluktan çok daha ağır. O yüzden bu planı buraya gelmeden önce çok doğru bir şekilde yapıp doğru bütçeyle yola çıkmak gerekiyor. Üçüncü gerçekte hiç kimsenin konuşmadığı meselenin tamamen psikolojik tarafı. Herkes fırsat kartıyla gelirken işte puanına bakıyor, CV'sine bakıyor, İngilizcesine ya da dil seviyelerine bakıyor. Ama şunu asla hesaba katmıyor. Almanya'nın o meşhur bürokratik süreçlerini. Şimdi biz fırsat kartıyla gelmedik ama o adaptasyon sürecinden, o ilk yılki adaptasyon sürecinden biz de geçtik. Özellikle dil bilmiyorken böyle her şeyin kağıt kürekle ilerlediği bir ülkede hayatta kalmak gerçekten çok sıkıntılı, zorlu ve psikolojik olarak zor bir süreç. Türkiye'de sosyal hayatı çok renkli olan bir arkadaşımız eve geldiğimde duvarlarla konuşuyorum demişti.
Gerçekten bu süreci yalnız olarak tamamlamak ya da sadece duvarlarla konuşabilecek kadar duruma gelmek çok zor ve bunu gerçekten yaşayanlar anlar. Psikolojik olarak da kendinizi gelirken buna hazırlamanız gerekiyor. Burası Türkiye'den birazcık daha soğuk. Yani insanların da soğuk olduğu, işlerin de aşırı yavaş ilerlediği, yani sadece iş bulma konusu değil. Aynı zamanda burada işte oturumunuzu aldıracaksınız. Daha sonra işte elektrik, su ya da ne bileyim başka şeyler olsun. Bütün devlet işleri aşırı yavaş ilerleyen bir süreç. Özellikle bir evrakınız eksik diye o devlet dairelerine defalarca gidip gelmek, özellikle de Almanca bilmiyorken gerçekten çok zor. O yüzden bizim tavsiyemiz öncelikle kendinizi psikolojik olarak da buraya hazır hissetmeniz gerekiyor. Ve bunları yaşayan arkadaşlarımızdan bazıları da şunu da söylüyor. Türkiye'deki hayatı idealize ediyor. Yani Türkiye'deki hayatım gerçekten çok güzelmiş diyor. Ben de birkaç ek yapmak istiyorum. Özellikle Almanlar dünyada en fazla tatil yapan milletlerden bir tanesi. Bu şu demek, özellikle okul tatilleri zamanları ve resmi tatil zamanları, yani özellikle Oster ve Weihnachten dediğimiz Paskalya ve Noel zamanları insanlar gerçekten, şirketler komple çıkıyorlar. Doktorlar dahi, bütün doktor ofisi, hemşiresi, hasta bakıcısı vesaire hepsi tatile çıkıyor. Bu yüzden siz mesela bu süreçlerde hiçbir ilerleme yaşayamayacaksınız. Bunların hepsine hazırlıklı olmanız lazım. Ama bütün bu süreçlerde siz her gün psikolojik olarak biraz daha yitmeye başlayacaksınız. Maddi olarak biraz daha harcamaya başlayacaksınız. Bunların hepsi sizi içten içe yiyecek. O yüzden siz cephanenizi tam olarak doldurarak yola çıkmanız lazım. Yani paranızı da tam hazırlamanız lazım. Psikolojik dayanıklılığınızı da hazırlamanız lazım. Ve o yüzden bütün kendinizi geliştirmek için yapacağınız ne varsa bu süreçlerin hepsinden çok daha önce başlamanız lazım. Bu konuda bizim yaşadığımız bir örnekten bahsedelim. Veli'nin arabasını Werkstatt'a yani tamire göndermiştik. Ve tam Osterferien yani Paskalya zamanına denk geldi. Artık biz de 7 senedir psikolojik olarak kendimizi o kadar hazırlamışız ki şöyle diyoruz ya. Herkes tatilde olduğu için geri dönüş yapmıyorlar. Yani normalde 2-3 günde bitecek bir şey böyle 3 hafta falan oldu. Herkes tatilde. Yani buna alışıyorsun bir süre sonra. Ama işte burada normalde Türkiye'de e-devlet sistemine alışmış birisi için her şeyi bir tıkla, bir klikle yapabildiği, cumartesi pazarın inanılmaz iş çözebildiğin bir yerde bu tip haftalar, aylar beklemek, özellikle mektup beklemek gibi şeyler var. O yüzden bunların mutlaka hazırlıklı olmaz. Şimdi buraya kadar kötü taraflarını anlattık. İyi tarafları yok mu? Tabii ki de var. Biz şimdiye kadar çevremizde fırsat kartına başvurup gelen ve fırsat kartına başvurup geri dönen çok arkadaşımız oldu. Özellikle fırsat kartına başvurup gelenlerin ortak noktalarını çıkardık. Bunun en temel noktası şu. Birincisi, iş arama hazırlığına Türkiye'deyken başlayacaksınız. İş arama hazırlığına Türkiye'deyken başlamak ne demek? LinkedIn profillerini güncellemek, sosyal medyalarda aktif olmak, CV'ni vesaire güncellemek, bunların hepsini önceden halletmiş olmanız lazım. İkinci konu dil meselesi. Dil olayına kesinlikle dili Almanya'da öğrenirim diye bir kaygıya girmeyin. Özellikle A1, A2 seviyelerini dünyanın istediğiniz her yerinde öğrenebilirsiniz. O seviyeler zaten konuşmayı çok gerektirmiyor. Siz orada temel dilin İlk iskelet yapısını öğreniyorsunuz. Sonraki seviyelerde tabii ki Almanca konuşulan bir yerde yaşamanız çok daha iyi olur. Ama dilin özellikle başlangıcını ben Almanya'da iş ararken bir yandan kursa girerim. Böyle bir şey yok. Bunu unutun. O yüzden dili öğrenmeyi mutlaka bulunduğunuz ülkeden yani Türkiye'den ilk baştan başlamanız lazım. Üçüncü ve en önemlisi de beklentileriniz. Özellikle fırsat kartıyla iş aramaya gelip burada iş bulan arkadaşlarımızın en temel noktası şuydu. Türkiye'deki kariyerin birebir aynısını Almanya'da bulamayabilirsin. Bu çok zor. Genelde bir tık aşağısından başlıyorsunuz ama iş yerinde kendinizi gösterdikten sonra birkaç yıl içerisinde eski pozisyonunuzdan çok daha iyi yere gelebiliyorsunuz. O yüzden beklentilerinizi doğru yönettiğinizde ben Türkiye'de müdürdüm, burada illa müdür olarak iş bulacağım diye yapmadan daha çok kendi işimle alakalı, mesleğimle alakalı bir tık aşağıdan başlarım dediğinizde size daha çok fazla iş açılacak. Yani aslında Almanya bürokratik olarak çok yavaş bir ülke. Ama bu basamakları yavaş ve emin adımlarla tırmananlar için sonunda gerçekten düzlüğü olan manzarası çok güzel bir ülke. Yani Alman sistemini anlayan, ona uyum sağlayan kişileri sonunda kesinlikle ödüllendiriyor. Emin olun Türkiye'deki iş hayatını eğer biliyorsanız Almanya'daki iş hayatıyla kıyasladığınızda ben şimdiye kadar Mısır'daki köleler gibi çalışmışım diyebilirsiniz. Çünkü kurumsal hayatın aslında işleyişleri de başka. Her şeyden önce kendinizi iş olarak da güvende hissetmeniz çok değerli. Yarın kapıya koyulamayacağım ya da ne bileyim bir hastalık, bir herhangi bir şey durumunda en azından bir insan borca girerken bile ya 5 sene sonra benim işim ne olabilir diye kaygıya girmeden yaşamak çok değerli bir şey. Sonuç olarak fırsat kartıyla gelip iş arayanlar
hazırlık yapıyorlarsa, sisteme sabrediyorlarsa kazanıyorlar. Ama hazırlık yapmayıp ben kervanı yolda düzerim diye düşünüyorsa muhtemelen birkaç ay sonra ya Türkiye'deki hayat da çok güzeldi, Almanya bitmiş deyip geri dönüyorlar. Şimdi sizin hemen yapmanız gereken şey Make It in Germany sitesinden o 6 puanı toplayıp toplamadığınıza bakmak. Hemen Almanca çalışmaya başlamak ve gerçekçi bir bütçe oluşturmak. Bu arada Almanca demişken arkadaşlar eskiden Almanca öğrenmek gerçekten çok zordu. Yapay zekaların varlığıyla birlikte gerçekten sizin bir yapay zeka dil modeline vereceğiniz aylık çok ucuz meblağlara kendinize özel hoca gibi tutup kendinize bu programlar hazırlatıp her gün bu alıştırmaları yaparak isterseniz konuşmanızı bile değerlendirebiliyorsunuz. Bu çok değerli ve lütfen telefonda kaydırarak dolaşmak yerine bu tip şeylerle kendinize yaptığınız yatırım kolunuza taktığınız altın bileziklere dönüşecek ve bu bilezikler dünyanın her yerinde değerli olarak geçecek. Yakın zamanda çektiğimiz Almanya'da yaşam maliyetleri videosuna da bakabilirsiniz. Burada Almanya'da aylık bir çalışanın ne kadar harcadığı, ne kadar sabit giderlerinin olduğunu kıyaslamıştık. Buraya geldiğinizde sürpriz yaşamamak için özellikle o videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bunun dışında özellikle fırsat kartına başvuran, fırsat kartıyla Almanya'ya gelen, iş bulan veya geri dönen arkadaşlardan da mutlaka yorum bekliyoruz. Sizler neler yaşadınız? Çünkü özellikle YouTube videolarının yorumlarında bir komünite oluşuyor aslında. Gerçekten bu durumu yaşamış insanlar başlarından geçenleri yazdığında bu yola çıkmamış olanlar ya da yardıma ihtiyacı olanlar buradan çok net yardım bulabiliyorlar. Çünkü bilgi paylaştıkça güzelleşir ve insanlar birbirine yardım ettikçe hayat daha güzel bir yer olur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.